Bugün Ulaş'la birlikteyiz. Kendisi hediyelik eşya, hediyelik ürünler, kişiye özel ürünler üretiyor ve kendi üretiyor, kendi ekibiyle birlikte. Trendyol başta olmak üzere birçok pazar yerinde satış yapıyor ve kendi web sitesinden de satış yapıyor. Şu an için bir başlangıç operasyonu aslında. Yaklaşık 1 yıldır bu işi yapıyorlar. 120.000 TL civarında bir ciroya ulaşmış durumdalar. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Davetimi kırmadın, buraya kadar geldin. Ben teşekkür ederim tekrardan. Çok güzel bir atmosfer. Öncelikle buraya geldiğim için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim gerçekten. Merak edenler için web sitenizi ben aslında pazar yerinden ziyade kendi web sitenizi göstermek istiyorum izleyenlere. Şu an ekranda görüyorlar. sesliçerçevem.com web sitesi. Burada çok ilginç aslında, çoğu kişinin yapmadığı, girmediği bir sektör aslında. Mesela Spotify anahtarlık, ses izi tabloları, Spotify çanta, Spotify barkodlu çerçeve ki bana da bir hediye getirdin. Çok teşekkür ederim. Bir YouTube plaketi yapmışsın Plexi üzerinden. Sohbetimiz üzerine sen anlattın gerçi. Şimdi de anlatırsın ama ben ufak bir spoiler vereyim izleyenler için başta. Yurt dışından sonuçta gelen ham maddeyi burada kendiniz üreterek kişiye özel ürünler haline getiriyorsunuz. Evet. Bu da zaten hani kendiniz sıfırdan ürettiğiniz için kar marjlarınızın yüksek olmasına sebep oluyor. Hem de kişiye özel olduğu için de insanlar tarafından sıklıkla tercih edilen niş bir bölüme hitap etmiş oluyorsunuz. Evet. Bu işler nasıl başladı? Biraz bahseder misin? Aslında her şey pandemiyle başladı. Pandemide çok fazla evdeydik ve hani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evdesiniz, devamlı oyun oynuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz ki üniversitenin de 3. sınıfına denk geliyor bu dönem. Uzaktan öğretim zaten çok fazla vaktinizi almıyor. Hal böyle olunca da artık ben bir şeyler yapmalıyım demeye başlıyorsunuz. Her şey bir medya ajansı fikriyle başladı. Çünkü okuduğum bölüm yeni medya ve iletişim. İşte kendi medya ajansımı açacağım. Kendi işlerimi üniversiteden mezun olmadan önceki başlayayım ki böylelikle bir adım önde olayım diye düşünüyordum. Sesli çerçevem orada çıktı. Çünkü şarkıların anlamları olduğunu biliyorum. Mekandan ve ortamdan bağımsız, zamandan bağımsız her şarkının kendine göre anlamları bulunuyor. Hal böyle olunca da aslında insanlar bir şarkıyı dinleyerek bir anıyı veya bir duyguyu defalarca yaşayabiliyorlar. Şimdi normalde ben ses izi çerçeveleriyle başlamayı düşünüyordum. Çünkü kafamdaki şey şuydu: insanlar bir video kaydedecekler. Kaydettikleri bu videonun kare kodu taratıldığında tık direkt video açılacak ve bu videoda aslında o çerçeve canlanmış olacak. Videonun direkt ilk karesine denk gelecekti. Fakat bu insanlar tarafından çok fazla tercih edilmedi. Video yerine ses kaydetmeyi düşündüler ve yaklaşık bir 3 aylık araştırma sürecinde Temmuz, Ağustos, Eylül ayında artık başlangıcını verdik. Dedim ki artık biz bunu yapacağız ve en iyi şekilde yapacağız. Çünkü o dönemde çok az rakibimiz vardı. Hala da aslında az bir rakibimiz var. Sektör tam olarak doymadı. Hal böyle olunca da aslında farkı kaliteyle yaratmanız gerekiyor. İşte en kaliteli plexiler, akrilik dökme plexiler, işte en kaliteli UV baskılar derken buralara kadar geldik. Şimdi ben bir tane ürünü inceliyorum. Mesela ekranda da izleyenler görüyor. Kişiye özel Spotify barkodlu plak 21-30 santim. Şimdi burada bana resim seç diyor ve müzik linki ekle diyor. Şimdi ben resim seçtim diyelim ki muhtemelen şu Bohemian Rhapsody resmi yerine gelecek olan resim mi olacak bu? Evet. Müzik linki ekle diyor. Bunu ekleyince ne oluyor peki? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. Spotify barkodlu plaklar aslında sadece Spotify için dizayn edilmiş bir tasarıma sahip. Seçmiş olduğunuz şarkının Spotify'a özel bir barkodu var. Bu premium telefonlarda, premium uygulamalarda taratıldığında doğrudan şarkıyı başlatıyor. Aslında hem dekoratif bir ürün olmuş oluyor hem de arkadaşlar arasında çok güzel bir hediye hizmeti vermiş oluyor. YouTube linki de ekleyebilirsiniz demiş. Evet, çünkü müşterilerimiz genelde Spotify'dan link kopyalamaya üşenebiliyorlar. Aslında orada bir kullanıcı deneyimi açısından daha kolay olsun diye. Örnek veriyorum, Spotify'da vardır ama sen YouTube linkini atsan da olur, biz zaten onun Spotify'ını ekleriz tarzında bir çözüm sunmaya çalıştık. Onlar YouTube eklese de siz Spotify'ını buluyorsunuz. Evet. Onun kare kodunu, kare kod mu? Evet, aslında tam olarak kare kod. Mesela bu ekrandaki örnekteki ürüne bakıyorum ben, şu Bohemian Rhapsody'ye bakıyorum. Burada bir kare kod yok mesela. Bu aslında var. Albümün hemen altında bulunan Spotify logosunun yanındaki siyah çizgiler sadece o şarkıya özel bir barkodlama sistemine sahip. Hatta isterseniz bir örneklendirebilirim. Şu mesela şu an ekranda görüyor zaten izleyenler. Spotify logosunun sağındaki o müzik şeyleri gibi. Evet, dalgaları. O aslında bir barkod mu? Evet, aslında bu bir barkod ve süper. Spotify uygulaması içerisinde şarkının doğrudan anında açılmasını sağlıyor. Harika. Güzel. Bak bunu ben bilmiyordum. Bu çok mantıklı. Ve evet, mesela Pinhani'ye bakıyorum.
farklı bir ses izi mi diyorsunuz ona? Evet. Farklı bir ses izi. Yani ses izini barkod gibi yapmışsınız Evet aslında. evet. Yani aslında bu orijinal. Spotify'ın bize sunmuş olduğu bir hizmet. Ama şöyle bir sorun var. Bunu tasarımsal olarak bir yakınımıza veya örnek veriyorum bir arkadaşımıza hediye oluşturmak istediğimizde maalesef bunu doğrudan yapabileceğimiz en fazla şey kağıda basmak veya örnek veriyorum masaüstü arka planı yapmak gibi bir şey olur. Benzer şekilde çantalar yapmışsınız. Evet. Aynı Best çanta şekilde. kendi üretimimiz. Onu yerli üretim olduğunun altını çizmek istiyorum. Muazzam. Peki sesli çerçevemin logosunun bir şeyi var mı? O da benzeri bir barkodla. Aslında bir anlamı yok. Aslında bunu yapan arkadaşım, tasarımcı arkadaşım Safa, bunu yaparken tamamen ses dalgalarından esinlenerek yapmak istedi. Daha sonrasında biz dedik ki kendi dinlediğimiz, çok sevdiğimiz, sadece bizim aramızda bize özel bir şarkıyı koysak nasıl olur diye düşündük. Fakat bu barkodlar şöyle çalışıyor. Yanında Spotify logosu olmadan kesinlikle herhangi bir sonuç veya tepki vermiyor. Hal böyle olunca logonun içerisine de bir Spotify logosu eklemek gerekiyor. O da bir telif hakkı, sonuçta bir tasarım ihlali olacağı için hiç düşünmedik. Ama güzel bir fikir. Evet. Yani şimdi ben tabii belki hani izleyenler bunu biliyordur böyle bir sistemin olduğunu. Ben ilk defa gördüğüm için sadece şaşkınlıkla böyle bakıyorum. Benzeri şekilde herhalde yapılan uygulamalar vardır değil mi? Tabii Yurt ki dışında, biz Türkiye'de. mesela sadece böyle değil, YouTube'da da çok yaptığımız oluyor. Örnek veriyorum, mesela o kadar yaratıcı hediyeler çıkıyor ki Spotify'da olmayan bir şey. Ya diyor ben Spotify barkodu eklemek istemiyorum. Sol alta bir QR kod ekleyelim. Tamam ama sanki Spotify'da varmış gibi. Çünkü şu an bu arayüz aslında gördüğünüz arayüz mobil uygulamada açmış olduğunuz arayüzle eşdeğer bir arayüze sahip. Bir şiir okuyabilir, bir ağıt yakabilir veya bir hikaye okuyabilir. Bu kare kodu okuttuğunda sanki Spotify'da senin için bir esermiş gibi sanatçı ismine, kendi ismine, işte eserinin adına, şarkı ismine yazıp çok yaratıcı hediyeler çıkabiliyor yani. Muazzam ya. Şimdi ben mesela şu Barış Akarsu'nu mesela bir tane yapmışsınız. Bunu okutsam telefonda şu an. Bulacak mı acaba? Merak ediyorum. Telefonda Spotify uygulamasından taratmanız gerekiyor. Spotify'ın içine girmem gerekiyor. Evet, ben şöyle hatta denemeli Anladım. olarak size vereyim. Bende Spotify var mı ya? Bakalım. Varmış Spotify. Tamam. Var tabii. Premium değil mi? Bilmiyorum premium mu? Premium değilmiş. Bence premium. Cahilime verin ya, ben bilmiyordum böyle bir şey tabii. Aman dur telif yemeyelim. Tamam güzel. Ama bunu tabii geliştirilebilir belki. Yani telefon kamerasından okunacak formata gelecek bir barkod sistemi de olabilir belki, bilmiyorum. Aslında biz sohbet ederken ben size bahsetmedim videoya kalsın diye. Bizim bir ileriki aşamamızda Spotify'dan bağımsız olarak bunu yapmak var. Doğrudan kendi uygulamamız üzerinden insanlar uygulamayı indirecek, kendine özel bir kare kod olacak. Onu tarattığında şarkıya, videoya, resme veya herhangi bir şeye gidebilecekler. Harika. Yani çok güzel bir iş fikri, çok niş bir iş fikri. Normalde bizim kanalımızda çektiğimiz videolarda konukların işte ne kadar çok para kazandıkları ya da ne kadar çok para kaybettikleri, tam tersi ve bunu nasıl yaptıkları, nasıl başardıkları, onlarla çok ilgileniyoruz, öyle söyleyeyim. Ama benim dikkatimi çeken, ilgimi çeken burada iş fikri oldu. Yani çok niş ve herkesin ya bunu mu yapsak acaba diyemeyeceği bir iş fikri. Ve buradaki üretimi ne kadar siz yapıyorsunuz? Plexinin kesimine kadar, değil mi? Doğru anladım. Evet, orada. yani şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye'den bir plexi satın alıyorsunuz ama bu plexi aslında yurt dışından gelen bir plexi. Ham bir plexi alıp bunun kesiminden baskısına, paketlemesine her şey tamamen bizim tarafımızdan yapılıyor. Ve ben aslında işleri büyütmek istiyorum. Artık mesela sadece böyle bir plexi alıp kesip üretim yapmak yerine sıfırdan üretim yapmak istiyorum. Yakın zamanda da diliyorum ki bunu başaracağız. Belki bir gün bir ikinci videoya gelirim ve İnşallah. abi bakın plex üretmeye başladık falan deriz. İnşallah. Güzel olur umarım. Zaten şu örneği de göstermek isterim. Sarp, bana bir şey getirir misin? O getirdikleri, bana hazırladıkları bir tane şey var. Plexi, YouTube. Onun bir örneğini göstermek isterim. Bir bilgi vermek istiyorum. Genelde müşterilerimiz 13-18'i çok küçük buluyorlar. Fakat 13-18 aslında baktığınız zaman normal bir defter boyutunda. 21'e 30 videonun ilk başlangıcında ekranda gözüken boyut bir A4 boyutu. Ve 13-18 aslında baktığınız zaman her ne kadar tam böyle medium boy gibi gözükse de standart bana kalan bence budur. Çünkü bir masaya A4 boyutunda bir plak koymayı ben açıkçası şahsen müşterilerimize önermiyorum. Her ne kadar daha pahalı olsa da. Yani genellikle boylar bu boy oluyor. Evet, zaman, 13-18 standart boy bizim için. Sebebi de şu, 13-18 aslında Z kuşağı çok hakim değildir ama eskiden fotoğraf bastırırdık fotoğrafçılarda. O boyut işte 13-18'di. Sonra 15'e 10 oldu vesaire. O böyle olunca aslında çerçeve boyutu. Anladım. Bu arada Spotify'da benim podcast'im var mesela. İşte bu birazcık pazarlama hatası. Çünkü ben fark etmişsinizdir, şarkıyı sizin
sevdiğiniz şarkıyı bulamadık diye düşündüm. Podcast'im var, onu İşte podcast'i direkt getirsek çok güzel olurdu. Arkadaşlar şöyle yapalım, ikinci videoda yapalım. Ben bunu da şöyle koyayım. 250 bin yazmışım bu arada, teşekkür ederim. Bir not al bunu. 250 bin bu arada bu video paylaşıldığında olacaktır eminim. İnşallah seneye paylaşırsak 250 bin. Genelde bizim konuklar şimdi video çekiyoruz. Hatta bugün yayınlanan bir videomuz vardı. Evet. Dolar 9.60'tı o zaman. Yani ne zaman çekmişiz? 6 ay 5 ay olmuş herhalde çekeli. Biz daha yeni yayınlamışız 6 ay sonra. Yazın çekmişiz. Düşün kış geldi, videoyu yeni yayınladık. 9.60 diyorum dolara. Dolar şu an 13.50. Belki bu videoyu yayınladığımız zaman dolar 25 lira olacak. Peki yani bu işlere ilk girişin, tabii pazar yerlerinde satıyorsunuz bunları. Oraya ayrıca değineceğim de ben bu işin çıkışını merak ediyorum aslında. Çünkü çok niş bir fikir. Ya hadi gel böyle plaklar yapalım, işte Plexi'den üzerine Spotify ses izleri koyalım, buna da işte sesli çerçevem diyelim. Nereden geldi yani, bir yerde mi gördünüz bunu? Aslında şöyle, benim aklıma bu fikir gelince hemen kız arkadaşıma anlattım. Ya dedim böyle Z kuşağı çok fazla seviyor Spotify'ı, çok da hakim. Ya dedik insanlar kendilerine şarkı hediye etseler, üzerlerine fotoğrafları, yazmak istedikleri notlar, özellikle sessiz tablolarına söz vesaire yazılıyor. Çok güzel olmaz mı? Kız arkadaşım şeyden bahsetti. İnsanlar dinlemeyi izlemekten daha çok tercih ediyor. Hal böyle olunca aslında marka bir anda Spotify barkodlu plaklara yönelmiş oldu. Normalde bu arada YouTube plaketi gibi şeyler de bizim ürün bandımızda değil. Yakın zamanda arkadaşım benim bu işe başlamam üzerine o da başladı bu işlere. Spotify plaklar vesaire. İşi bırakırken komple devraldık. Dedik tasarımları belli bir ücret karşılığında alalım ve biz de bunları ürün bandına ekleyelim. Başlangıç şöyle oldu. Cebimde 350 lira var. Şahıs şirketi kurma masrafları 300 liraya yakın bir şey. Abartısız söylemiyorum. Ertesi gün Taksim'e gittim. Yoklama işte sanal ofis derken 50 lira gibi bir şey cebimde varken eve doğru dönüyorum. Ya şimdi düşünüyorum, biz böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ortada bir sermaye yok. Sıfır. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Bazı arkadaşlar kendini çok fazla demoralize ediyorlar. Arkadaşlar sermaye tabii ki gerekli bir şey ama bir şeylere başlamak için ille de cebinizde çok büyük paraların olması gerektiğini düşünmüyorum. İstedikten sonra gerçekten öyle ya da böyle halledilebiliyor. Ve o 50 lirayla 5 tane plexi levha satın aldım. Hazır kesim. Çok pahalı bir masraf. Yani çok uçuk bir değere alındı. İşte boyası kredi kartıyla oldu. İşte baskısı kredi kartıyla oldu vesaire derken. Nasıl kestiniz onu? Efendim? Nasıl kestiniz? Kesik geldi. Ha, kesik geldi. Evet, yani maliyeti normalde atıyorum ki 1 ise 10'a falan denk geldi. Direkt kesik bir şekilde gelmesi ve çok kötü bir kalitedeydi. Hal böyle olunca işte cebimizden kredi kartıyla baskı masraflarını karşıladık. İlk ay -500 kapattık, çok güzel. Kırılma noktası, ertesi ay ben anneme dedim ki, anne dedim ben çok sıkıştım, bana bir 500 lira verebilir misin? Çünkü sesli çerçevemde ufak tefek satmaya başladı. Fakat markanın ulaşabileceği maksimum hacim bu. Yani dışarıdan mutlaka bir para katılması gerekiyor. 500 lira da çok komik bir para. Hala hatta söylüyorum. Annemden 500 lira aldım. Anne dedim ertesi hafta ödemelerim gelecek. Vade konuları gerçekten çok sıkıntıya sokabiliyor. Sermayesiz başlamanın da dezavantajları bunlar oluyor. 500 lirayı aldığımın ertesi günü sabah o 500 lira 3 katı olarak döndü. Biraz da şans mıdır bilmiyorum. Belki de anne Nerede sattınız duası. Peki onu? Efendim? Nerede sattınız? Kendi sitemizde. Orada. Kendi sitemizde satıldı. Anne dedim böyle senin verdiğin para buydu. Oğlum dedi sen ne yaptın? Hani ertesi gün direkt çıkıp verdim. Orada o bütün parayla Plex aldık. Sağa sola reklam verdik. Özellikle influencer marketing, yani içerik oluşturuculara demo ürünler, istedikleri şekilde kişiselleştirmeler, bu tarz süreçlerle bu marka buralara kadar geldi. Pazar yerleri açısından söyleyeyim. İlk günden beri hemen hemen her pazar yerinde varız. Hepsi burada da, N11'de, Çiçek Sepeti'nde, Trendyol'da, hatta hiç adı duyulmayanlarda bile varız. Çünkü ben şey olması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar satılmasa bile aslında her yerde bulunabilir olmak gerekiyor. Örnek veriyorum, Cimri mesela. Cimri'de bile bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Pazar yerlerinde de ufak tefek satışlar başladı. Bu dönemde özellikle hediyelik eşya olmasından dolayı Çiçek Sepeti çok daha ileride destekledi bizi. Çünkü insanlar hediyelik eşya almak istiyor, Çiçek Sepeti'ne geliyor. Ve pazar yerlerinin aslında desteği olmasa bence bir girişimcinin işinin çok kolay büyüyeceğini sanmıyorum. Kesinlikle müşterilere adınızı duyurmak için böyle bir pazar yeri oluşumuna girişmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi tabii sen anlatırken ben bir yandan da böyle hani bu işi nasıl geliştiririz acaba diye düşünüyorum. Mesela aklıma geldi. Çiçek Sepeti'nde çikolata satıyorlar işte. Ambalajlı bir çikolata hayal et. Bir çikolata kutusu açıyorsun. Çikolatanın üzerinde ambalajlar var işte. Jelatinleri var. O metalik jelatinler var ya. Onların en tepesinde de bir tane QR kod ya da işte Spotify o yaptığınız sessizlik kodu.
ve her biri farklı. Yani şey gibi falım sakız alırsın. Evet. İçine açarsın şiir Rastgele şarkı. Mani çıkar ya, onda da rastgele şarkı mesela. Evet. Böyle bir şey olabilir. Rastgele aşk şarkıları. Ya aslında çok yaratıcı fikirler var. Mesela az önce videoda bulduğunuz gibi aklımızda çok daha farklı bir şey vardı. Kazı kazan tarzında. Fakat rakip sayılabilecek bir firmaya açıkçası ben biraz da temiz yoldan kazanmayı seven birisiyim. Hatta kendisinin arkada ürünü var şu anda. Hal böyle olunca birazcık ayıp olmaması adına biz bu tarzda bir ürün çıkarmadık. Normalde 100 tane Spotify şarkı, ne olduğunu bilmeyeceksiniz. Sadece barkodları açık olacak. Şarkıyı dinleyip bu acaba hangi albümden? Sonra bir baktım böyle bir marka var. Hı-hı. Ya dedim insanlar bunu yapmış. Mantıken bu kopyalamak olur ve biz bunu maalesef yapamayız. Bize konuk olmuştu evet. Evet. O ürün de o ürün aynen. Orada yani duruyor. Buradan selamımı söyleyeyim. Çok şeyim yani etiğim, fark etmişsinizdir. Kopya olur çünkü. Gerçekten her ne kadar film, kitap yapsalar da Spotify'ını yapmak kopya olur bunun. Aynen. Doğru değil yani bana göre. Ha, güzel. Tebrik ederim. Güzel ifade ettin yani. Çok güzel anlattın. Bir de enerjin böyle şey yani sürekli kamera karşısındaymışsın gibi bir enerjin var gerçekten de. Ki başta da seninle konuştuğumuzda kayıt öncesi YouTube'a içerik üretiyormuşsun geçmişte. Evet. Onu da bir bahseder misin? Biraz merak ediyorum. Yani aslında bu çok bahsedilecek bir şey değil. 2011'de oyun çekmeye başladım. Daha sonrasında eğlence videolarına döndük. Fakat bir lise öğrencisinin yapabileceği maksimum şey işte oyun değil de soru cevap yapıyorum tarzında şeylerde. Biraz işin çocukluğu, profesyonel bakmamak işi buralara getirdi. Fakat mutlaka sesli çerçevemden gelen bir sermayeyle YouTube'a tekrar eski önemi vermeyi düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir hayal benim için. En büyük projem de budur kafamda. Evet. Ya, tabii sonuçta yapabiliyorsan ve sevdiğin bir işse devam etmen gerekiyor. Ama belli yani işine sahip çıkan bir yapın var. Yani burada bu web sitesinde de öyle, sesli çerçevemde de öyle. Pazar yerlerini incelemedim gerçi ama şimdi birazdan oraya değineceğim. Yani sonuçta bu işe sahiplenmişsin, odaklanmışsın, fokuslanmışsın, benim demişsin yani artık bunu benimsemişsin. Bu çok önemli. Her işte önemli. Ne iş yaparsan yap. Evet. İster YouTube'da video çek, ister oyun videosu çek, ister ürün sat, ister Amazon'da satış yap. Hiç önemli değil. Bir işi yapıyorsan hakkını vererek böyle sahiplenerek yaptığın zaman başarılı oluyorsun. Bir kere zevk alıyorsun. Fokusun para kazanmak değil ama önceki fokusun zevk almak olacak. Aslında en önemlisi de o. Yani bir baskıya giderken, bir paketleme yaparken, bir kargoya giderken güle oynaya gidilmiyorsa çok ciddi söylüyorum yapılmaması gereken bir iş alanı e-ticaret. Çünkü müşterileri memnun etmeniz gerekiyor ki gerçekten bir o yana da para kazanmaya başlayın. Güle oynaya yapmak belki de bu kadar çok bu işi büyütmüştür. Kaldı ki bir de yapmayı düşündüğümüz birçok proje daha var. 3 tane daha markamız var düşündüğümüz. Yakın zamanda onları da faal olarak hizmete sunacağız. Yani her şeyi üretmek istiyorum. Yani üretimden geçer bana kalırsa e-ticaretten para kazanmak. Üretmek gerekiyor. Startup yapmak gerekiyor. Girişim yapmak gerekiyor. Bir fikri patlatmak gerekiyor. Şimdi ben mağazanıza girdim Trendyol'da. Sesli çerçevem mağazasına girdim. Ürünleri burada da listelemişsiniz. Bunlar muhtemelen daha önce yapılmış. Mesela This is Cem Adrian yazıyor. Kişiye özel mesaj. Burada peki ben bu ürünü almak istesem sepete ekledim diyelim ki. Ki bunda 29 değerlendirmesi var ürünün. 7000'de favoriye eklenme var. Sepete ekledim, almak istedim. Benim buraya ekleyeceğim görsel ve mesajı nasıl ileteceğim? Bu şöyle oluyor. Şimdi aslında işin en acı kısmı burada başlıyor. Az önce size ürün olayında bahsetmiş olduğum gibi etik davranmak gerekiyor. Bu ürünlerde Buybox satıcıları müşterilere telefon numaralarından ulaşıyorlar. Yasak olduğu halde. Bizim İletişim kanalımız kesinlikle Trendyol satışları. Trendyol'dan insanlar siparişini verirler. Şu anda 101 ile başlıyor diye hatırlıyorum sipariş numaraları. 101 numarayla sipariş numarasını atıyor. Bir konuşma başlatıyor belki de sipariş soruları kısmından ve size hangi şarkıyı istediğini söylüyor. Genelde Trendyol müşterileri zaten görsel linki yüklemeye üşendikleri için orijinal albüm fotoğrafını kullanmak istiyorlar. Böyle bir artısı bulunuyor. Bir de Trendyol'dan madem konu açıldı, bahsetmek istediğim bir şey var. Marka tescili çok ama çok önemli. Çünkü aslında arkadaşım BO2 Store yazıyor. Biz BO2 Store'u sesli çerçevenin bünyesine dahil ettik. Kendisi marka tescil sürecinde olmadığı için ve marka tescili olmadığı için Buybox satıcıları tarafından kaba tabirle öldürüldü. Ürün öldü yani. Değerlendirmelerden zaten fark edebilirsiniz. Ve bu satıcılar Türkiye'de çok ciddi anlamda bana kalırsa Buybox dolandırıcılığına giriyor bu. Çünkü görseldeki ürünün gelebilmesi için tasarıma sahip olmanız gerekiyor. Tabii. Ve tasarımdaki ürün de gelmiyor. Sözüm meclisten dışarı. Çok yorum yapmak istemiyorum. Marka sahibi olmak orada önemli. Marka sahibi değilsin işte. Herkes giriyor dediğin gibi. Bir sürü olaylar oluyor. Bu sadece Trendyol üzerinde değil zaten. Amazon'da da böyle. Hepsi burada da böyle. Yani birçok pazar yerine ne yazık ki böyle. O yüzden bir iş yapıyorsak yani kendi markamızı satıyorsak
O markayı tescil ettirip pazar yerine de o markayı bu marka benim deyip kapatmak gerekiyor orayı. Yoksa birçok kişi girer listeye. Bir anım var, anlatabilir miyim? Tabii tabii. Marka tescil sürecini biz daha yeni tamamladık. Her ne kadar 1,5 senedir faaliyet göstersek de Haziran ayında başvurduk ve Aralık ayında tamamlandı. Canımız çok yandı. Özellikle son dönemde ana ürüne bakarsanız değerlendirmeler 1 yıldız, X satıcıdan, Y satıcıdan ve öyle bir algı var ki Türkiye'de direkt ilk üründen bakabilirsiniz. Şu ürün değil mi? Evet, ana ürünümüz bu. Seni dert etmeler. Evet, ana ürünümüz bu. Canımız çok yandı. Ve hani benim annem babam bile bana şeyi soruyorlar, yeri geliyor. Oğlum niye kötü ürün yolladınız? Halbuki yanında satıcının adı yazıyor yani. M satıcıdan, A satıcıdan diye. Oğlum yapma böyle şeyler. Yani bir de benim anne babam öğretmen olduğu için şeye geliyor olay. Evet. Beni hep yetiştirirler. Ne yaparsan en iyisini yap. Oğlum madem kötü yapıyorsun niye devam ediyorsun'a dönüyor olay. İşte Trendyol'a marka tescil belgemizi yükledik. Bir kriz. Tescil sınıfınız uygun değil. Nasıl uygun değil? Yani tescil vekilimiz ve Trendyol'un kendi çalışanıyla ortak kararlaştırdığımız sınıf bir anda hayır bu ürünü kapsamıyor. Hangi sınıftı? 20. sınıf. 20. sınıf çerçeveler, dekoratif tablolar vesaire. Tamam. Şimdi bakıyorsunuz Trendyol diyor ki hediyelik eşya olmalı. Ya hediyelik eşya diye bir sınıf yok. 35. sınıfı da kabul etmiyor mantıken. Daha sonrasında 2 defa başvuru yaptık. Sabah Trendyol'dan telefon geldi. Ya dedi talep açtınız. Talep açmışsınız. Tescil belgem onaylanmıyor. Evet dedim. Bu dedi onaylanmış. Dedim nasıl onaylanmış? Yani gözümün önünde çünkü düşünsenize tescil belgesi çıkıyor. Sapık gibi gecenin 12'sinde parayı yatırıyorsunuz. 3 gün bekliyorsunuz. O tescil belgesi çıkıyor, yüklüyorsunuz. Sınıfınız uygun değil. Yani bir anda dünyanız yıkılıyor. Sonrasında çözülüyor. O yüzden arkadaşlar böyle bir şeye başlamayı düşünüyorsanız kesinlikle tescili başvurarak başlayın. Benim önerim o. Bu arada arkadan biraz ses gelebilir, kusura bakmayın tekrar. Ben yorumları okuyorum. Şimdi olumsuz yorum dedin ya, direkt olumsuz yorumları açtım ana üründe. Göründüğü gibi gelmedi demiş. Kutu içinde daha özenli olmalı demiş. Çok önemli bir şey. Hemen bahsediyorum. Kutu içerisinde gönderim yapmak tabii ki de çok önemli. Bir markanın imajı için, ürünün kırılmaması için. Fakat biz zaten kat ve kat fazla patla sardığımız için kırık vakası yaşamıyoruz. Kutuyu kullanmamamızın sebebi de şu. Türkiye'de maalesef kargo şirketleri 1 desi olan ürünü kutu olunca bir anda 3-4 desiye yuvarlayabiliyor. Hal böyle olunca da aslında birazcık korkuyorsunuz. Kutulu gönderimde yapıyorduk. Özellikle son zamlardan sonra. Şu şeyler patlı zarflar var mesela. Şimdi ufak bir ürün ya bu. O patlı zarflarda bence hiçbir şey olmadan gidebilir. İşte onları yapıyorduk. Böyle yorumlar almaya başlayınca baya artık pat ve kat fazlasına sarmaya başladık. Normalde zarf çok daha pratik. Atıyorsunuz tık diye kapattınız bitti. Çok da güzel oturuyor bu arada. Aynen. Ama işte müşteriyi birazcık göz anlamında doyurmak gerekiyor. Hani bu gerçekten çok sağlam, hani vursan da kırılmayacaktı diye. Mesela biri de ürün plastik geldi demiş. Evet. Şimdi, plastik zaten. Aslında, değil mi? Plastik hayır yani. plastik değil. Plexi. Ben çok anlamıyorum da o yüzden. Şöyle söyleyeyim. Bazen ürün açıklaması kısımlarını atlayabiliyorlar. Mesela örnek veriyorum. İlk aldığımız olumsuz yorum, ürüne bastığımda ürün şarkı çalmıyor. Şimdi hal böyle olunca ürünle alakalı çok fazla olumsuz dönüş alabiliyorsunuz. Çünkü hani Instagram'dan yazıp bize pil yollamadınız diye küfür eden müşterilerimiz bile vardı. Açık söylüyorum. Bastık çalmıyor diyor evet, bastık çalmıyor. Allah. Ürün çalıyor. Ya öyle bir teknoloji sunmak istiyorum ama bu fiyata gerçekten sunamam. Bir gün yapmak istiyorum. Böyle bir Ar-Ge çalışmamız da var gelecek için. Ama İşin şakası bir yana çoğu aldığımız olumsuz yorum aslında ürün açıklamasıyla alakalı bazı ayrıntıları okumamaktan dolayı. İşte plastik değil plexi, şarkı çalmıyor, şarkı okutturulduğunda telefondan çalıyor. Veya bunun yapıştırma olduğunu düşünenler var. Sticker. Ama sticker değil. Zaten elinle sürttüğün zaman evet. Yani sticker değil ama sticker olduğunu düşünüyorlar. Evet. Ve ikna edemiyorum. Sırf bu yüzden sektöre kavramını getirdik. Orijinal görsel. Fark etmişsinizdir, sağ üstte orijinal görsel diye bir şey var. Normalde orijinal yazıyordu. Gerçek orijinal görsel yazıyor. Evet, normalde orijinal yazması gerekiyor yani Türkçe'ye göre. Orijinal. Evet, doğrusu yazdığı zaman sorun çıktı. Çünkü insanlar dediler, yanlış yazıyorsunuz. Biz de yazımı yanlış şekilde koyduk. Çok rahat bir şekilde çözdük. Yazımı yanlış. Ama bu tamamen orijinal görsel. Anladım. Çünkü çok mock-up yapılıyor. Ya evet. Yani aslında bu bahsettiklerimiz hep aslında şeyle alakalı. Satış sonrası yaşanılan sorunlarla nasıl baş ediliyor, neler çıkabiliyor insanın karşısına. Biraz da aslında bu konuyu biraz uzatmamın sebebi de şu. Özellikle pazar yerlerinde satış yapan kişilerin, satıcıların bunlar hep karşılaştığı problemler. Evet. Yani herkes bunu yaşıyor. Her satış yapan bunu yaşıyor. Yani mesela diyor, kişi neydi o ya? Konserve gıda mı bir şey satmış.
Bir yorum okuyordum işte. Bunu Facebook grubunda paylaşmış. Açılmış ağzı böyle paketin. Yenmiş böyle, kapatılmış, iade gelmiş. Adam diyor ki ben bunu nasıl iade alayım, ne yapacağım diyor. Doğru. Bunu satamam bir daha diyor. Doğru. Ama Trendyol'da bana iade alman lazım diyor. O konuda çok büyük bir suistimal var. Yani iade şartları bence en azından Trendyol ve benzeri platformlar için bir daha düzenlenmeli, orta nokta bulunmalı. Çünkü öyle bir noktaya geliyor ki pantolon alınıyor, pantolon giyiliyor, etkinliğe gidiliyor, pantolon geri iade ediliyor ve deniliyor ki defolu. Satıcıyı bir suçlama söz konusu. İşte cezası, puan düşmesi derken iade kargosunu saymıyorum bile. Şimdi bu ürün kişiye özel bir ürün. Ben şimdi bunu aldım. İade etsem bunu kabul bir daha... etmek zorundayız. Nasıl kullanacaksınız Ediyoruz. bir daha? Evet, ediyoruz. Ve aslında bir daha kullanılamıyor. Çöpe gidiyor yani. Çöpe gidiyor demeyelim de ben ilk başlarda Trendyol'a dalgasına şey diyordum. Odama mı asmamı istersiniz falan diye. Şakayla karışık. Ciddi odamda tutuyorum. Bunlar da anı olmuş oluyor. Hatıra oluyor. İade hatırası. Evet, çok güzel bir yere değindiniz. Trendyol değil de Çiçek Sepeti için konuşayım. Şimdi kişiye özel ürünlerin aslında herhangi bir şekilde iadesi mümkün değil. Fakat biz iade almak zorunda olmadığımız halde bazen iade alıyoruz. Evet. Örnek veriyorum, işte müşteri diyor ki ben bastım oynatmıyor, ben oynattığını sanıyordum. Ya şimdi mağdur da olmasını istemiyorsunuz ki gerçekten de memnun ayrılmalı. Sonuçta bir ücret ödüyor, kaliteli bir şey alması gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bu tarz durumlarda iade almak zorunda olmadığımız halde alıyoruz. Trendyol dışındaki platformlar için konuşuyorum. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Tüketici kanunu diyor ki cayma hakkı vardır diyor. Sen aldığın ürünü beğenmezsen olduğu gibi iade edersin, paranı geri alırsın diyor. Ve bu cayma hakkında da iade kargo ücretini, yani sonuçta ben onu iade edeceğim size, satıcı öder diyor. Alıcı ödemez. Yani ben ödemem, satın alan kişi ödemez, satan kişi öder diyor. Kanun böyle söylüyor. Şimdi bu dünyanın her yerinde böyle bu arada. Yani Amerika'da Amazon'dan da sen bu ürünü satın alsan, iade etmek istesen onun geri iade bedelini o platform ödemek zorunda. Müşteri değil. Çünkü müşteri sonuçta her zaman haklıdır. Yani gerçekten de öyle. Öyle. O zaman ben niye internetten alayım ki? Giderim mağazadan alırım. İade edemiyorsam ya da iade kargo bedeli müşteriye yansıyacaksa ben o zaman internetten almam, giderim mağazadan alırım ya da başka bir şekilde alırım. Biraz daha hani e-ticaretin tercih edilmesi, Trendyol'un, işte Amazon'un, hepsi buradanın bu tarz platformların tercih edilme sebebi de iade özgürlüğü ve kolaylığı. Evet. Yani satıcının üstüne tabii ki yük biniyor. Şimdi satıcı kargo bedeli öder. Satıcı iade gelen ürünü belki çöpe atar, üründen zarar eder. Satıcı Trendyol'a ya da diğer platformlara satış komisyonu öder. Kargo öder. Bir de gönderim kargosu öder. Yani 4 farklı kalemde bir harcama kalemi oluyor bir iade ürün geldiği zaman. Şimdi baktığın zaman yani izleyenler ya da bu işi yapanların çoğu şunu diyor. Yani bir kısmı şunu diyor. Ya bu iş yapılmaz. Yani e-ticaret mantıklı değil diyor ama gözden kaçırılan nokta şu. Ben bu ürünü 5 liraya mal ediyorsam, 30 liraya satıyorsam, geriye doğru düştüğümde bu iadelere de düşeceğim bu arada. Atıyorum ben bu ürüne 5 lira yapıyorsam 2 lirada iade ve görünmeyen maliyetler olarak ürünün üzerine eklemem lazım. Dolayısıyla ben bunu eklemiyorsam günün sonunda eğer yekünde zarara geçtiğimi düşünüyorsam o zaman tabii ki yapılmaz. Ama tüm bu görünmeyen maliyetleri ürün maliyetinin içerisine eklersem hepsi şunu düşünürüm. Ben %5 iade alırsam bu üründe zarar etmiyorum. Ben aslında şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi fiziksel bir mağaza açtığınız zaman bu işin bir elektriği, bir suyu, bir kira bedeli var. Şimdi bu bedelleri e-ticarette düşündüğünüz zaman bana kalırsa bunlar çok küçük maliyetler. Sonuçta şöyle düşünün. İşte şu anda İstanbul'da en ünlü ticaret yapılan yer neresi var? Sallıyorum ki Kapalı Çarşı. Size pazar yeri aslında diyor ki sana Kapalı Çarşıda bir dükkan açalım ve ben senden sadece sattığın zaman bir para alayım. Hani komisyon zaten başlı başına bence dert edilmemesi gereken bir şey. Komisyon %10'sa normalde 50 liraya satıyorsan 55 liraya satarsın. Ama iadeyle alakalı dediğim gibi müşteri deneyimiyle alakalı kesinlikle bir açıklama, savunma olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen o kadar alakasız yorumlar var ki. Mesela yaşadığımız gene bir anı. Elit bir müşterimiz hiçbir bilgi bize vermedi. Daha doğrusu vermiş fakat buy box'lı bir ürün olduğu için ürün her ne kadar bizden almış olsa da buy box'lı satıcıya ürün sorusu sormuş. Müşterimiz diyor ki benim verdiğim bilgiyle yapmadınız. Mantıken gerçekten de doğru. Yapılmadı ve görseldeki ürün yollandı. Fakat müşteri burada o yorumu yazdığı zaman otomatikman potansiyel satışları da etkiliyor. Çünkü hele bir de yanında elit müşteri oluyor. Müşteri hemen diyor ki elit müşteriye bile bunu yaptılarsa bana neler yaparlar. Hemen böyle bir korku başlıyor. Evet kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Ben gerçekten katılım için
Buraya kadar zahmet ettiğin için teşekkür ederim. Çok değerli ve gerçekten inovatif bir ürünle tanışmış olduk. Güzel bir girişim. Hedeflerin neler bilmiyorum ama hani umarım 10'a, 100'e, 1000'e katlarsın bu satışları. Evet, Ulaş'ı dinledik. Gerçekten enteresan, güzel bir ürünü var. Birçok konuda sohbet ettik. Sadece satış odaklı, ciro odaklı konuşmadık. Sizin de benzeri hikayeleriniz varsa, olumlu ya da olumsuz, yani başarı ya da başarısız hiç fark etmez. Ve buraya konuk olmak istiyorsanız bu videonun altındaki yorumlar bölümündeki formu doldurun ve sizi de buraya bir gün belki davet edebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.